Benim gibi böyle gece uyurken, dişini fırçalarken, yemek yerken, duştayken böyle olur olmadık yerlerde aklına fikir gelenler, onu böyle sağa sola not edenler, sonra toparlayamayanlar, unutanlar ve sonra böyle ya ben ne içerik yapsam acaba diye düşünenler, aslında fikirleri olanlar ama o fikirleri bir türlü içeriye dönüştüremeyenler için bugün hem not aldığım uygulamayı hem fikirlerimi depoladığım uygulamayı kısaca gösteriyor olacağım. Bir haftalık içerik sürecime birlikte bakıyor olacağız. Yani ben içerik fikirlerini nerede bulup nereye koyuyorum ve oradan nasıl hangi uygulamalarda görsellere ve videolara dönüştürüyorum bunları size göstermek istiyorum. Oldukça basit uygulamalar kullanıyorum. Herkesin çok rahatlıkla kullanabileceği, hiç karmaşık olmayan, hatta ücretsiz kullanabileceğiniz versiyonları olan, yani ben ücretli versiyonlarını kullanıyorum ama ücretsizde de gayet rahatlıkla kullanabileceğiniz oldukça pratik uygulamaları göstereceğim. Çok fazla uygulamam yok çünkü ben çok fazla karmaşadan hoşlanan bir insan değilim ve bir şeyler karmaşıklaştıkça aslında inanılmaz sinirlerim bozuluyor ve yapmak istemiyorum. Eminim benim gibi olan çok fazla insan vardır ve böyle çok fazla uygulama işin içine girdiğinde hangi birini yapacağını şaşırır ve işin içinden çıkamaz, yarım bırakır. Ben de onlardanım. O yüzden olabildiğince az ama öz uygulamalar anlatmak istiyorum. Zaten eğer bu videoyu izliyorsanız ve muhtemelen benim gibi kendi işinizi yapıyorsanız anlatmış olduğum bu uygulamalar size son derece yeterli olacaktır. O yüzden eğer siz üzerine katmak isterseniz, farklı şeyler yapmak isterseniz tabii ki yapabilirsiniz. Ama başlangıç seviyesindeyseniz ya da işte biraz yapıyorsanız, ilerlediyseniz ve içerik üretme sürecindeyseniz ama olabildiğince pratik olsun ve lütfen beni yormasın diyorsanız burada anlatacağım uygulamalar işinize yarayabilir. Öncelikle fikirleri nerelerden buluyorum? Uyumak ve yemek yemek dışında gelen fikirleri. Onlara biraz bakalım istiyorum. Bunlarla ilgili birkaç tane kullandığım temel web sitesi var. Hep böyle tarayıcımda sabittir. Hep onları kullanırım. Onları göstermek istiyorum. Onlarla ilgili bir detaylı videom vardı. Evergreen içerikler videosu. Hatırlayanlarınız vardır. İzlemediyseniz de şuraya bir yere koyacağım. Gidip izleyebilirsiniz. Bu uygulamaların hatta daha fazlasını orada göstermiştim. Sürekli size etkileşim kazandıracak, sürekli size takipçi getirecek ve yıllar boyu izlenecek içerik fikirlerini nerelerden bulursunuz diye. O yüzden bu uygulamaların, bu sitelerin detaylarını o videoda bulabilirsiniz. Ben burada böyle kısaca bir haftalık sürecimi gösterdiğim için onları da minik minik göstereceğim. Oradan aldığım fikri nereye depoluyorum bunu da göstereceğim. Ama detaylarını dediğim gibi o videoda izleyebilirsiniz. Hazırsak haydi bilgisayarımıza geçelim. Öncelikle fikirleri nereden buluyorum ve bu fikirleri nasıl alıp nereye koyuyorum ve nerede depoluyorum bunlara bakacağız. Önce kısaca böyle bulduğum yerlerden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Reddit. Reddit güzel böyle bir forum gibi düşünebilirsiniz en basit haliyle. Buraya girdiğinizde insanların sorduğu sorular, paylaştığı konular, popüler konular her şeyi görebiliyorsunuz alanınızla ilgili ve buradan aramalar yapabiliyorsunuz. Medium aynı şekilde. Medium'da da aynı mantık. İnsanlar buralarda içerikler paylaşıyor, makaleler paylaşıyor. Bunların en güzel tarafı şu bu sitelerin. Gündemle alakalı doğru başlıklar oluyor. Yani SEO dediğimiz o anahtar kelimeler, insanların aradığı anahtar kelimeleri bulabildiğimiz yerler buralar. O yüzden burada bir fikirler önemli, iki kullanılan başlıklar önemli. İşte kanca başlık bulamıyorum dediğimiz noktada burası bizim işimize yarayan bir yer. Aynı şekilde Substack. Substack de aynı mantıkla çalışan bir yer. İnsanların buraya yine makaleler girdiği, fikirlerini paylaştığı, içerikler paylaştığı bir alan. Burayı bir tık daha fazla seviyorum. Çünkü burada bir kategorileştirme olayı çok hoşuma gidiyor. Ve buradan istediğim konuyla ilgili direkt kategoriye girip bakabiliyorum ya da işte kendi alanımla ilgili yukarı gidip işte aramalar yapabiliyorum ve ister İngilizce ister Türkçe. Bu sitelerde İngilizce yaptığınızda aramaları biraz daha güzel fikirler bulabiliyorsunuz ama Türkçe'de aradığınızda gayet güzel fikirlerle karşılaşacaksınız. Burası da yine aynı şekilde anahtar kelimeler kullanarak işte aklımızda bir fikir vardır, bir konu vardır ama onu nasıl geliştireceğimizi bilmiyoruzdur. Buraya onu yazarak ilgili konuları bulabiliriz. Bir diğeri benim kullandığım Google Akademik. Mesela burada da aynı mantık. Diyelim ki bir konu var aklınızda. Mesela işte sosyal medya influencerlarla ilgili ben bir araştırma yapmak istiyorum. Sosyal medya influencerlarla ilgili araştırma yapmak istiyorsam buraya en basit haliyle yazıyorum ve burada çıkan makaleleri kullanabiliyorum. Bunu genellikle böyle YouTube videolarında kaynak göstermek istediğim zamanlarda veya işte Reels'larda daha böyle bilgi içerikler yapmak istediğim zamanlarda kullandığım bir kaynak. O yüzden size de öneririm. Özellikle benim gibi işinizi pazarlıyorsanız, bilginizi anlatıyorsanız ve bunlar üzerinden aslında içerikler üretiyorsanız Google Akademik güzel bir kaynak olabilir sizin için de. Bir diğeri özellikle YouTube videoları yapacaksam YouTube'un kendi içerisindeki, YouTube Studio içerisindeki ilham kaynakları bölümü. Buraya girdiğimde benimle ilgili, benim alanımla ilgili popüler olan başlıklardan bana içerik fikirleri öneriyor. Yine aynı şekilde görüyorsunuz başlıklar öneriyor, kanca başlıklar öneriyor ve ben bunları istersem direkt olarak başlık halinde kullanabiliyorum ya da kendi videomun başlığını buna göre düzenleyebiliyorum.
Aynı şekilde aşağıda bana küçük resim önerileri veriyor. Bunları kullanabiliyorum. Eğer YouTube'a içerik yapıyorsanız ya da yapmayı düşünüyorsanız buradaki ilham kaynakları bölümünde kullanmanızı ben tavsiye ederim. Burada kaydedilmiş fikirler bölümü de var. Gördüğüm, hoşuma giden fikirleri buraya kaydedebiliyorum. Ve sonrasında içerik fikri aradığım günlerde buraya da bakıp notlarımı alabiliyorum. Fikir aradığım gün bunlara bakıyorum. Şimdi burada da yine alt başlık açmak istiyorum. Fikir aradığım gün, çekim yaptığım gün, yazdığım gün. Bunlar çok önemli. O yüzden bir hafta boyunca içerik yapıyorsanız her şeyin bir günü olmalı. Şimdi bende örneğin diyelim ki pazartesi günü fikir araştırma günüm. Böyle giriyorum bu sitelere, fikir araştırıyorum. İşte DM'lere gidiyorum, sizin yazdıklarınıza bakıyorum. Yorumlara geliyorum, yazdıklarınıza bakıyorum. Sonrasında işte defterlerime bakıyorum. Defterlerimden işte yazdıklarımı alıyorum. Birazdan göstereceğim programa işliyorum. Yani benim pazartesi günüm fikir arama, fikir bulma ve içeriklerimi yazma günüm oluyor. Ve o gün içeriklerle ilgili konuyu böyle kapatıyorum. Yani tüm günümü aslında içerik fikri için harcamıyorum. Örneğin sabahtan öğlene kadar müsaitsem ve görüşmem yoksa bunları sabahtan öğlene kadar yapıyorum. Öğleden sonra diğer işlerime vakit ayırıyorum ve o gün içerikle ilgili benim gündemim kapanmış oluyor. Örneğin salı gününe geliyorum ve salı günü yapmış olduğum içerikleri takvimimde açıyorum ve salı günü yaptığım şey şu. Örneğin Canva postlarımı hazırlıyorum. Yine sabahtan öğlene kadar da öğleden sonra akşama kadar müsaitliğim hangi saat aralığındaysa oturuyorum ve bir gün önce bulduğum fikirlerden Canva görsellerini o gün oturup hazırlıyorum. Aynı şekilde bloglarıma yazıyorum ve yine içerikle ilgili günü öyle kapatıyorum. Sonra diyelim ki çarşamba gününe geldik. Çarşamba günü benim çekim günüm. Çarşamba günü de oturuyorum. Pazartesi günü bulmuş olduğum fikirlerden video içeriklerini hemen açıyorum karşıma. Reels'lar, işte uzun YouTube videoları, çekimlerimi yapıyorum ve videoları kenara koyuyorum. Perşembe gününe geldiğimizde genellikle boş günümse ve hiç görüşmem yoksa tüm günü edit günü olarak ayırıyorum ve oturup videolarımı editliyorum. O yüzden siz de tek başınıza çalışıyorsanız, her şeyi kendiniz yapmaya çalışıyorsanız tıpkı benim gibi kendinize böyle günler ayırmanızı istiyorum. Çünkü bunu yaptığınızda gerçekten sürdürülebilir olacak. Diğer türlü çok zor oluyor. Yani oturup da örneğin işte pazartesi günü benim boş günüm ve pazartesi günü hem içerik araştırayım, hem içerik yazayım, hem Canva'da işte görsel yapayım, hem video çekeyim, hem video editleyeyim. Mümkün değil. İnsanüstü bir şey. Yani bunu yapamıyorsanız kendinizi suçlamayın. Çok normal. O yüzden haftanın günlerini kendinize işte planlayın. Şimdi ne yaptık? İşte Reddit'e baktık, Medium'a baktık, Substack'te baktık, Google Akademik'te baktık, DM'lere baktık, yorumlara baktık, YouTube'un ilham bölümüne baktık. Fikirlerimizi araştırdık. Güzel şeyler bulduk. Aklımızda da bir şeyler vardı. Neydi onlar? Defterlerimizdekiler, işte akıllı telefon ya da tabletlerimize koyduklarımız, sağdaki soldaki fikirlerimiz. Bunların hepsini ne yapıyoruz şimdi? Pazartesi günü oturduk, planlamaya başlıyoruz. Aradıklarımız artı sağa sola yazdıklarımız. Benim duvarımda da yazılı olanlar var. Mesela duvardakileri, defterdekileri, tablettekileri, işte kendime attığım mesajlar var. Bunları toparlıyoruz ve ne yapıyoruz şimdi? Notion uygulamamıza geçiyoruz. Notion'u ben aslında bir yıl önce indirip kurmuştum ve bir yıldır böyle ara ara kurcalıyordum. İşte seyahat planlarımı yapıyordum, planlamasını, bütçelemesini, her şeyini yazıyordum. Yani çok böyle kişisel bir planlayıcı gibi kullanıyordum. Bu yıl itibariyle artık 2025'e girmemiz itibariyle dedim ki olmayacak. Yani sağda solda her yerde bir şeyler yazıyor ve bunları toparlayamıyorum. Yani evet, el yazısı çok güzel. Elimle yazmayı çok seviyorum. Hala devam ediyorum. Yani bu arada sabahları kalkıp yazıyorum, akşamları yazıyorum, gün arasında yazıyorum. Aklıma gelenleri el yazısıyla yazmayı çok seviyorum. Burada bir not defterim, bir de ajandam var. Ama bir şey aramak istediğimde haliyle dijitaldeki kadar konforlu olmuyor. Yani burada hemen bir kelime yazıp istediğim şeyi bulabiliyorum ama defterde bulamıyorum. O yüzden artık notlarımı hem manuel hem dijital tutuyorum. Fikirlerim de aynı şekilde. Ve o yüzden de kendime böyle bir içerik şablonu hazırladım. Hem fikirlerimin olduğu, hem planlamamın olduğu, hem işte stratejilerimin olduğu kategorileştirdiğim bir içerik şablonu hazırladım. Bunun da boş halini sizinle paylaşıyor olacağım. Açıklamaya linkini eklerim. Oradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Notion kullanıyorsanız zaten çok kolaylıkla yapacağınız bir şablon. Demin de söylediğim gibi çok karmaşık şeyleri asla sevmiyorum. O yüzden olabildiğince basit tuttum. Notion, videonun başına söylemiştim. Burada Notion'ın işte kullanımıyla ilgili çok fazla detay vermeyeceğim video uzamasın diye. Sadece ben nasıl içerik yaparken kullanıyorum kısmını göstereceğim. Ama farklı bir video daha planladım.
Notion artı başka bir uygulama daha var son zamanlarda kullandığım, not almak ve öğrendiklerimi unutmamak adına. Onu da ayrı bir video detaylandırıyor olacağım. O yüzden bugün sadece bir minik benim şablonlarım nasıl ve ben nasıl kullanıyorum kısmındayız. İçerik kısmında, içerik haftamızda neler yapıyoruz? Baktığımız yerlere geliyoruz. Şimdi herkes anlasın diye sayfaları Türkçe'ye çevireyim. Mesela buraya geldik ve işte buraya ben ne yazayım? Sosyal medya, İngilizce yazayım. O Türkçe'ye çevirsin. Tips yazayım. Hadi sosyal medya ipuçları gibi bir şey yazalım. Mesela sosyal medya imkansız mı geliyor gibi bir içerik gördüm. İşte bu benim kitleme hitap edecek bir şey olabilir. Sosyal medya bunaltıcı olabilir demiş mesela. Şimdi bu benim hoşuma giden bir fikir. Buradan bunu kopyalıyorum ve Notion'ıma geliyorum. Hemen bakın aşağıya indiğimde bir içerik listem var benim. Şimdi bu fikri aldım. Burada içerik listeme hemen ekliyorum. Sonra tekrar bulduğum yere gidiyorum ve okumaya devam ediyorum. Bununla ilgili başka neler bulabilirim? İşte içerik oluşturmaya çok zaman harcanıyormuş. Mesela bununla ilgili benim kitlem bunalabiliyor. Doğru. Mesela burada bu içerik fikrinin hemen içini açıyorum ve detaylar kısmına geliyorum. Buraya içerik oluşturmaya zaman harcıyor insanlar yazıyorum. Kendime minik anahtar kelimeler oluşturuyorum. Sonra devam ediyorum. Paylaşım yaptığınız halde istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz. Bu da güzel. Benim kitlemin işine yarayabilecek bir şey. Yani burada önemli olan kitlenizi tanımak, kitlenizin işine yarayacak şeyleri bulabilmek. Sürekli olarak Instagram, Facebook bitmeyen trendler listesini takip etmeye çalışıyorsun. Mesela evet, mesela burada bu da bir problem. Bunlar benim hedef kitlemin problemleri mesela. Bunu da buraya aldım. Ben tabii ki buradan aldığım şeyleri birebir kullanmayacağım için herhangi bir işte problem yaşanmaz. Ama eğer buradan aldığınız şeyleri birebir kullanacaksanız bunları kaynak olarak belirtmeniz gerekiyor. Ben blog yazılarımda ya da maillerimde eğer bu şekilde kaynakları birebir kullanıyorsam mutlaka link olarak ekliyorum. Bu da aklınızda olsun. Lütfen unutmayın, bu önemli. Sonra bunu fikir aşaması, durumunu fikir aşaması olarak koydum ve burayı kapattım. Sonra bunu neresi için düşündüm diyelim ki Instagram'a bir Reels yapmayı düşündüm. Bunu buraya işaretledim. Sonra buna dedim ki ben bunu işte bugün pazartesi gibi düşünelim. Fikir araştırma günü. Fikir araştırma günüm olduğu için bugünü bunu yazmakla geçireceğim. Yarın da ya da çarşamba günü de çekim yapacağım diyelim. Hemen buraya geliyorum. Salı ya da çarşamba gününü işaretliyorum. Ve işte diyorum ki ben çarşamba günü bununla ilgili çekimimi yapacağım. Bakın burada bir çekim şeyim var. Tiksiz halde duruyor. Çekimi yapmadığım için bu böyle bekliyor konumuna geliyor. Şimdi diyelim ki pazartesi günü bunu yaptım. Salı günü oldu. Ne yapacağım salı günü? Ben şimdi video uzasın istemediğim için bir tanesiyle örnek gösteriyorum. Ama mesela bakın burada şunlar benim fikir aşamasındaki konularım. Hepsini tıpkı bu şekilde buldum. Yani bu sitelere girdim, Google'a girdim, makalelerin içinde okudum. Bazen okuduğum kitaplardan fikirler çıkardım. Ve bunları böyle minik minik başlıklar halinde buraya aldım, koydum. İçlerine aynı şekilde notlarımı ekledim, tarihlerimi koydum. Bazen tarih koymadım. Çünkü her fikir içerik olmak zorunda değil. O yüzden oraya içerik fikrini kaydediyorum ve salı günü ya da çarşamba günü senaryolaştırmak istediğimde tekrar girip bakıyorum. Şimdi geldim buna, aldım başlığı. Önce mesela diyelim ki bunu bir kaydırmalı post yapacağım. Bu arada ben bir tane konudan birden fazla içerik türü çıkarıyorum. Mesela bu konuyu bu hafta işte kaydırmalı post, kısa bir Reels, uzun bir YouTube videosu ve bir mail bülten olarak işleyebilirim. O yüzden de bunu alternatif olarak birden fazla platforma da gönderebilirim. O yüzden şimdi Instagram kaydırmalı postu yapmak için ne yapıyorum? Senaryolaştırmaya gidiyorum. Senaryolaştırmak için ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. ChatGPT'yi kullanırken genellikle önce siz yazın. Mesela benim burada Notion'da burada çekmiş olduğum video ile ilgili yazdığım metinlerim var. Bu metinleri önce ben kabataslak yazıyorum. Sonrasında işte bir kurgu yapacaksam, video kurgusu yapacaksam ChatGPT'ye geliyorum ve diyorum ki bunun için işte şu kadar dakikalık video kurgusu yapacağım. Bana bir metin yaz ya da işte kaydırmalı post yapacağım. Bu metni kaydırmalı posta uygun bir dil haline getir. Bunu basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Hızlı hızlı yapmak istiyorsanız. Şimdi diyelim ki konumuzu aldık. Sosyal medya bunaltıcı olabilir ve burada aldığım minik notlar vardı. Bu konuları da alıyorum. Buraya geliyorum. Mesela burada düzenleme yapabilirim. İşte diyebilirim ki kitlem bu konularda zorlanan kişiler. Ben bu konu hakkında bir Instagram kaydırmalı post yaparak
kitleme yardımcı olacağım. Tabii ki bu dediğim gibi en basit hali. Hani aklınızda bir fikir yoksa bunu geliştirmek için kullanabilirsiniz. Yani yapay zeka hep böyle kullanın zaten. Yani yapay zekayı tamamen bütün işlerinizi yaptırmak için kullanmak bence saçma. Yani bir metin varsa o metni düzenletebilirsiniz. İşte yine bir fikir varsa o fikri geliştirebilirsiniz ama yine sonunda sizin ona müdahale etmeniz gerekiyor bana kalırsa. Çünkü yazdığı cümleler olabildiğince çok yapay kalabiliyor. O yüzden insanlaştırmak bu noktada önemli. Benim kitlem için o fikirden bakın bir kaydırmalı post üretti. Ben normalde bunu okurum, işte cümleleri düzeltirim, bana yanlış gelen yerleri çıkarırım, toparlarım ve sonrasında alır kaydırmalı postumu oluştururum. Şimdi bunu buradan alıyoruz, okuduğumuzu farz ediyoruz. Notion'a geliyoruz ve bunun içine şurada metin kısmına geliyoruz ve yapıştırıyoruz. Söylediğim gibi okuduğumu farz ediyorum, detaylarına baktığımı farz ediyorum. Sonra ne yapıyorum? Canva'ya gidiyorum. Söylediğim gibi herkesin çok basit bir şekilde kullanacağı uygulamalar bunlar. Ben ücretli versiyonunu kullansam da siz ücretsiz versiyonlarını da deneyebilirsiniz. Benim burada 3 tane şablonum var ve başka hiçbir şeye bakmıyorum. Bunu size öneririm. Çünkü her girdiğinizde, her seferinde farklı şablon açarsanız ve her seferinde farklı hoşunuza giden şeyi yaparsanız bu sefer şu oluyor. Benim sayfam böyle çok karmaşık görünüyor ve sanki hep başka biri elinden çıkmış gibi duruyor. Çok normal çünkü her girdiğinizde farklı bir ruh halinde giriyorsunuz ve her seferinde farklı içerikler ortaya çıkarıyorsunuz. O yüzden bakın benim böyle bir üçlü bölümüm var. Bir tanesi kaydırmalı postlar için hazırladığım bir alan, bir tanesi Reels kapakları için hazırladığım bir alan, bir tanesi de YouTube kapaklarım için hazırladığım bir alan. Şimdi bunları her seferinde çoğaltıp kullanıyorum. Mesela son zamanlarda kullandığım şu karikatür, çizim, doodle tarzı içeriklerim var. Zannediyorlar ki bir içerikle böyle günlerce uğraşıyorum. Hayır. Yani aynen bu şekilde 5 dakikada yazıyorum. İşte bir gün boyunca yazıyorum. Ertesi gün alıyorum. Yazdıklarımı kopyala yapıştır yapıyorum. İçeriğimi oluşturuyorum. Tabii ki bu ilk görselleri oluşturmak için bir yarım gün harcayabilirsiniz. Hoşunuza gittiği gibi işte bu görsellerinizi hazırlarsınız, buraya koyarsınız. Sonra her seferinde gelirsiniz buradan kopyala yapıştır yaparsınız ve içeriklerinizi üretirsiniz. Mesela işte buradan sayfayı çoğalt derim ve alırım. Yine aynı şekilde bu bir kaydırmalı post olacağı için yine sayfayı çoğalt ve bunları aşağıya çek. Buradan devam ettir. Şimdi geldik başlık kısmına. Başlık kısmına geldiğimizde neydi bizim başlığımız? Başlığımızı yazmıştık. Sosyal medyada paylaşım yapıyorum ama sonuç alamıyorum. Bakın tam benim kitlemin ilgisini çekecek bir başlık bu. Bunu buraya koydum. Fotoğrafı değiştirdiğimi farz edebiliriz. Bunu buraya koydum. Şimdi kaydırmalı postun ikincisine geçiyorum. Hemen Notion'ıma geliyorum. Bu arada ben bunu Notion'da yapıyorum ama pratik olduğu için siz bunu bir Word dokümanında yapabilirsiniz. İşte Excel'de yapabilirsiniz. Not defterinde yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa ama benim bu kolayıma geliyor. Mesela sürekli trendleri takip etmek, paylaşım yapmak seni yoruyor mu? Evet. Koydum. Sonra burada ne diyor? Saatlerini içerik oluşturmaya harcıyorsun ama etkileşim yok. Sürekli değişen algoritmalar yüzünden ne yapacağını bilemiyorsun. Takipçilerin ilgisini çekmek gittikçe zorlaşıyor. Geliyorum. Bakın buraya bunları ekliyorum. Düzenlemelerimi yapıyorum. Bunun yerini ayarlıyorum. Bakın hop. Hemen pratik. Şu anda salı günündeyiz. Öyle farz ediyoruz ve post hazırlama günümüz. Eğer bunları yaşıyorsan burada devamlı. Bunu da buraya ekliyoruz. Böyle hızlandırıyorum. Bir tane kaydırmalı postumu bitirdim. Şimdi mesela diğer başka bir, bunu geldim buradan hazırlık aşaması bitti. Mesela buradan bunun hazırlık aşamasından mesela yaptıktan sonra indirdiysem ve tarihini planladıysam şuradan geldim. Mesela paylaşım gününü seçtim. Buradan saatini seçtim, planladım. Ben bunu planladıktan sonra hemen benim bakın şu aşağıdaki takvimime düşüyor. Yani hangi güne ne planladıysam buraya hemen geliyor ve ben de sonra bunu alıyorum. İster manuel paylaşabiliyorum, istersem de gidiyorum bir uygulamadan bunu planlıyorum. Facebook'un uygulamasından bunu da gösteririm birazdan. Şimdi diyelim ki hala kaydırmalı post gününde olduğum için başka bir postumu açıyorum araştırdıklarımdan. İçerik üretmek modern dilencilik mi? Geliyorum. Buradan yine aynı şekilde kaydırmalı postumdan bir tanesini kapak kısmını kopyalıyorum. Hemen başlığımı yapıştırıyorum. Sonra yine bakın burada hazırlığım var. Bunu devam ettiriyorum. Hemen buradan bir gün önce araştırdıklarımı şimdi bir gün sonra hemen kaydırmalı post olarak buraya işliyorum. Ve bu süreç aynı böyle devam ediyor. Yani Canva'da eğer pratik bir şeyler yapmak istiyorsanız sadece bir gün oturun ve bu şekilde şablonlarınızı hazırlayın. Sonrasında çok rahat edeceksiniz. Bunu yapmak da inanılmaz kolay.
zaten şu sol tarafta hazır şablonlar var. Hoşunuza giden, gözünüze güzel görünen, tarzınıza uyan, çok da karışık olmayan, bakın mesela benimki hep standart gidiyor artık. Yani bir dönem bunlar popülerdi. Böyle bunların üzerine yazıyorduk. Sonra bir dönem böyle düz duvar önünde yazmak popülerdi. Hani dönem dönem bunları tabii ki revize edebilirsiniz. Yani bir anda radikal bir değişiklik olmadan. Hani gündeme uygun. Mesela bu aralar bunlar çok popüler. Kitleler bunu çok seviyor. Buna geçtim mesela. Bunda oturdum. Yarım günde hazırladım. Kenara koydum ve çoğaltıp az önce yaptığımız gibi devam ettiriyorum. O yüzden böyle bunları oturup bir günde hemen şuradan gelip tasarımlar kısmına işte beğendiğiniz tasarımları, şablonları seçip minimal bir tarzınız varsa genellikle minimalleri seçersiniz. Daha maksimalistseniz, daha renkli şeyler seviyorsanız renkli şeyler seçersiniz. Bunu yaparken de bakın hemen burada benim yine Notion'da kategorilerim var. İşte İlham paylaş, işte strateji paylaş, içerik üreticilikle ilgili paylaş, işte farkındalık paylaş, dijitalleşme paylaş, pazarlama paylaş gibi. Burada hepsini sütunlara ayırdığım için bu sayede Canva'da şablon hazırlarken işte diyorum ki bu ilham postlarım için, alıntılar için, işte bir kitaptan bir alıntı bulduysam, sevdiğim birinin bir alıntısı varsa onu bu formatta paylaşırım diyorum. İşte örneğin kaydırmalı post yapacaksam buradan bir güzel kaydırmalı post tasarımı seçebilirim ve bu kaydırmalı post tasarımını buraya alırım. Örneğin bunun olduğu gibi. Ve işte bunu buraya kaydederim. Bunu buraya kaydettikten sonra az önce yaptığım gibi çoğaltıp her seferinde bunu kullanırım. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle en başındaysanız ve çok fazla tasarım yeteneğiniz yoksa veya bu konular çok ilgilenmiyorsanız. Çünkü diğer türlü işte her gördüğümü yapayım, hepsi hoşuma gidiyor dediğiniz noktada işler biraz çorbaya dönüyor. Yani bir tane kaydırmalı post için bir şablonunuz olsun. İşte bir tane ilham postları için, alıntılar için olsun. Bir tane işte böyle kendinizle ilgili kişisel içerikler paylaşıyorsanız onunla ilgili olsun. Bence kafi, yeterli. Bir diğeri çok fazla şu şeyler soruluyor. Şunları nereden bulabilirim? Çok pratik. Yani bunun için başka bir uygulama kullanmanıza hiç gerek yok. Canva'nın içindeyken bileşenlere gelin. Doodle yazın, sticker yazın, Türkçe yazın, hiç fark etmez. Mesela burada hepsini çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Genelde Doodle yazdığınızda hepsine ulaşabilirsiniz. Bunu farklı uygulamalarla yapanlar da var. Ben hiç gerek görmüyorum. Bunu kullanmak benim için yeterli. Söylediğim gibi çok fazla telefonuma ya da bilgisayarıma uygulama indirmeyi sevmiyorum. Çünkü yani işler birazcık karmaşık hale geliyor. Buradan işimi hallediyorum ki zaten artık Canva'nın da yapmadığı hiçbir şey kalmadı. Canva'da bir yarım günde böyle birkaç tane oturup bir haftalık postunuzu hazırlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde mesela Reels kapaklarım veya YouTube kapak fotoğraflarım da aynı yerde hazır. Mesela bir Reels yapacaksam öncesinde hemen kapağımı buradan hazırlıyorum. Ya da bir YouTube videosu hazırlayacaksam öncesinde hemen kapağımı buradan çoğalt deyip hazırlıyorum. Tarz aynı, tasarım aynı. Hani hiç değişmiyor. O yüzden bunu dediğim gibi bir kere oturun, hazırlayın. Sonra çoğaltın üzerinden devam ettirin. Bu işinizi çok kolaylaştıracak. Şimdi gelelim diğer uygulamamıza. Diğer uygulamamız nedir? Video yapacağız tabii ki. CapCut. Ben CapCut'ın masaüstü sürümünü kullanıyorum çünkü bana daha pratik geliyor. Ama işte telefonda ya da tablette kullanmayı seviyorsanız hiç fark etmez, kullanabilirsiniz. Aynı şekilde ben CapCut'ın Pro versiyonunu kullanıyorum. Yılbaşına girerken çok böyle uygun bir fiyata almıştım. Yıllık olarak ödemiştim. Ve gerçekten aşırı işimi kolaylaştırıyor. Yani bir sürü karmaşık uygulama kullanmama gerek kalmıyor. Çünkü mesleğim bu değil ya da işte belki ilgi alanım bu değil. Ya da şu anda buna vakit ayırmak istemiyorum. O yüzden CapCut benim için şu anda gayet yeterli bir uygulama. Prosuna para vermek hiç gözüme çok gelmiyor. Hatta tam tersi, iyi ki vermişim diyorum. Eğer siz de böyle benim gibi videolar çekiyorsanız ve bu videoları kendiniz editliyorsanız işinizi çok kolaylaştıracak bir uygulama CapCut. Mutlaka edinmenizi tavsiye ederim. CapCut çok kapsamlı bir uygulama olduğu için, yani bir sürü özelliği olduğu için şimdi burada hepsini tek tek gösteremeyeceğim ama ben bir videoyu nasıl hazırlıyorum, işte o senaryolaştırma sürecini nasıl yapıyorum ve burada üzerine fotoğraf ekliyorum, yazılarını ekliyorum. Çok böyle temel, merak edebileceğiniz şeyleri gösteriyor olacağım. Şimdi yine öncesinde ne yaptık? Pazartesi günü araştırmamızı yaptık, fikirlerimizi buraya aldık ve işte buradaki fikirlerden bir video hazırlayacağız. Mesela yine aynı şekilde. Mesela benim işte bu videoyu çekerken buraya yazdığım bir senaryo var. İşte buraya girişten itibaren kaç bölüme ayıracağım, işte neler yapacağım. Burada başlıklar halinde yazıp sonrasında bunu buraya geçirdim. Mesela buraya geldiğimizde şu anda bu videonun mesela senaryosunu görebiliyoruz. İşte kullandığım uygulamaları anlatıyorum, sonra yaptığım yerlere geçiyorum, fikirleri toparlama kısmına geçiyorum gibi böyle bir senaryo yazdım kafamda ve böyle minik minik anahtar kelimeleri yazdım. Video içerisinde unuttukça böyle dönüp
dönüp bakabiliyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine aynı konuyu seçelim. Mesela bu konuyu bir de video yapacağımızı düşünelim. Bunu önce ben yazıyorum aklımdaki şeyleri. Bunu podcast yaparken de yapıyorum. Az önce söylediğim gibi bir konuyu birden fazla formata dönüştürüyorum ve şimdi az önce ne yaptık? Bunu bir kaydırmalı post yaptık. Şimdi bundan bir de kısa bir Reels videosu yapabiliriz ya da bir YouTube videosu yapabiliriz. Şimdi ne yapacağız bunu? Alacağız mesela. İşte Instagram'a kaydırmalı post yaptığımız için şimdi bir tane de YouTube videosu yapalım bundan. Ve gelelim buraya. Diyelim ki bu konuyu şimdi YouTube videosu yapalım. 10 dakikalık bir konuşma metni yaz. Ama tabii ki bunu yaparken de söylediğim gibi her şeyi ona bırakmıyorum. Çünkü her şeyi ona bırakırsam gördüğünüz gibi çok böyle yapay cümleler veriyor bana ve ben bu yapay cümleleri kullanmayı sevmiyorum. O yüzden siz de öncesinde bir metin yazıp, mesela benim yaptığım gibi şu metniniz var ve bu metni alırsınız ve bu metni alıp kopyaladıktan sonra buraya gelirsiniz ve dersiniz ki benim böyle bir metnim var ve ben bu metinden bir YouTube videosu yapmak istiyorum. Bana böyle 10 dakikalık bir video metni, video senaryosu yazar mısın? Şimdi bunu yazdırmanın en güzel tarafı şu. Videoya nasıl gireceğim? Nasıl devam edeceğim? İşte önemli yerler nelerdir? Mesela burada diyor ki şu soruları sorabilirsin. Şunları söyleyerek kitlenip işte etkileşime geçebilirsin. Onları videoya dahil edebilirsin gibi minik ipuçları veriyor. O yüzden daha yolun başındaysanız ve video çekmeye yeni alışıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bunun ücretsiz versiyonunu da kullanabilirsiniz. Farklı alternatifler de var. Onları da başka bir videoda daha detaylı gösteririm. Ama ChatGPT başlangıçta işinizi görecektir. Gayet yeterli olacaktır. Şimdi senaryomuzu yazdırdık. Ne yaptık? İşte bunu burada yazdırdıktan sonra aldık, kopyaladık. Sonra yine tabii ki düzenleyeceğiz. Bunu buraya koyduk ve burada yapıştırdık. Üzerinde yazdık, düzenlemelerimizi yaptık. Sonra nedir şimdi? Salı günündeydik biz. Senaryomuzu buraya kurguladık. Çarşamba günü çekim yapacağız. Bunu ne yapıyoruz? Düzenledikten sonra okuyoruz. Nereden yapacağımızı biliyoruz. Anlatacaklarımızı hazırlıyoruz. Hazırlığımızı, araştırmamızı yapıyoruz ve sonra kamera karşısına geçiyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Videomuzu çekiyoruz. Videomuzu çektikten sonra geliyoruz CapCut'a. Öncelikle bu şekilde konuşarak video atıyorsanız İlk yapmanız gereken şey otomatik altyazıyı eklemek. Çünkü insanlar otomatik altyazılı videoları izlemeyi daha çok seviyorlar ve daha çok izliyorlar. Bazen sessiz izleyebiliyoruz. İnsanlık hali, yolda olabiliyoruz. Etrafımız kalabalık olabiliyor. İşitme engelli takipçilerimiz olabiliyor. Onlar izleyebiliyor. O yüzden mutlaka bir otomatik altyazı yapıyoruz. Nereden yapıyoruz? Metine giriyoruz. Metinden sonra otomatik altyazı diyoruz ve buradan otomatik bir şekilde oluşturuyor. Bunu söylediğim gibi bilgisayardan yapıyorsanız sol paneli kullanacaksınız. Telefondan yapıyorsanız da aynı mantık, hemen alt panelde metin ve otomatik altyazıyı kullanabilirsiniz. Sonrasında bunu düzenlemeniz gerekiyor. Bakın benim genelde burada son kullanılan kısmımda markam için kullandığım yazı tipim vardır. İşte Canva'da da bunu kullanırım, burada da bunu kullanırım. O yüzden mutlaka bunu buraya seçiyorum ve en başta hep duruyor, hep kullandığım için. Sonrasında şablon seçebiliyorum buradan. Eğer ücretsiz versiyonu kullanıyorsanız pro olmayan şablonları tercih edebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey okunaklı olsun, anlaşılır olsun, insanların gözünü çok yormasın, çok hızlı geçmesin. Olabildiğince şu göğüs hizanıza getirin. Şu çok aşağıda, çok tepede, sağda solda olmasın. Çünkü insanların göreceği noktalar tam burası. Şuralar birazcık ölü alanlar ve işte buralara Instagram'da şeyler geliyor. Açıklama yazılarımız falan geliyor. O yüzden olabildiğince şuralarda tutmaya özen gösterin. Ve yine buradan düzenlemek isterseniz de bakın. Metnin üstüne tıkladınız. Sağ tarafta metin altyazı. Buraya geldiniz. Genelde yanlış çevirebiliyor. O yüzden bu yanlışlıkları buradan hemen düzeltip altyazılarınızı daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Şimdi altyazıyı yaptıktan sonra ikinci işinize yarayabilecek en önemli şeylerden bir tanesi videonun üzerine bir görsel koymak olabilir. İşte videonuzu destekleyecek videolar koymak olabilir. Yine buradan da içe aktar dedikten sonra mesela burada videonuzu destekleyecek bir fotoğraf vardır. Bunu alırsınız, videonuzda koymak istediğiniz yere koyarsınız. Bunu ister videonuzda işte sizin önünüzde ya da yanınızda duracak şekilde konumlandırabilirsiniz. İsterseniz tüm ekranı kaplayabilirsiniz. Yani burada önemli olan aslında tüm ekranı kaplayacaksınız. Sağda solda siyahlık kalmasın. Burada önemli olan videoya biraz hareket katmak. Eğer daha uzun videolar yapıyorsanız, işte 1,5-2 dakikalık videolar yapıyorsanız ve videonuzu görsellerle desteklemek istiyorsanız ki destekleyebilirsiniz, bu işe yarar. İnsanların hoşuna gider. Bunu buraya böyle bindirme özelliğiyle ekleyebilirsiniz. Buna da buradan animasyon eklersiniz. Buradan hareketli bir şekilde gelir, hareketli bir şekilde gider. İnsanların video içinde ilgisini çeker. Onu da görsel üzerine tıklayıp iç animasyon, dış animasyondan
giriş çıkış efektlerini ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde şeyi çok seviyorsunuz bazen. Böyle ben videolarımda kullanıyorum. Aralarda böyle daktilo sesi, tıkırtı, para sesi vesaire gibi şeyler oluyor. Onu da çok soruyorsunuz nereden yapılıyor diye. O da yine aynı şekilde ses efektleri. Ses efektlerinin içine girdikten sonra mesela diyelim ki buraya bir işte başlık yazacağız. Önce bir başlık yazalım. Metin ekle diyelim. Videonun başlığı olsun mesela. Nasıl başlasın? Böyle daktilo yazısı gibi başlasın. Böyle tık tık tık. Buna gelelim. Animasyonlar içerisinden yazı imleci olabilir. Daktilo gibi olabilir. Bunun hızını ayarlayabilirsiniz. Böyle yavaş yavaş başlayabilir videonun girişinde. Sonra bu tam başlarken böyle tık 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 daktilo sesi, klavye sesi yapabilirsiniz. Onu da buradan ses efektleri. Hemen aşağıya indiğinizde bakın burada ses efektleri kısmı var. Açıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. İngilizce yazarsanız daha iyi bulursunuz. Writer, typewriter vesaire gibi. Hani daktilo falan yazdığımızda çok çıkmıyor. Buradan bir tane seçiyorum. Mesela bu güzel. Bunu buradan alıyorum ve başlığımın olduğu yere konumlandırıyorum. Başlığım şurada. Buradan buraya çekiyorum ve buradan bir minik sesini kısıyorum ki benim sesimin önüne geçmesin diye. Bakalım. Eğer yeni bir içerik üreticiysen sana hatırlatmak istediğim tık 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 hemen benim sesimin altında oynuyor. Gördüğünüz gibi benim en basit haliyle kullandığım şeyler bunlar. Bir de mesela geçişler, efektler eklemek isterseniz mesela onları da seviyorsunuz bazen. Mesela videonun diyelim ki 2 bölümden oluşuyor videonuz ve önemli bir kısmı var. Oraya böyle bir geçiş efekt ekleyebilirsiniz. Geçişler de insanların hoşuna gidiyor. İzlerken odakları videoda kalıyor ve dağılmıyor. Mesela ben genellikle işte kağıt efekti, kağıt yırtılma efekti gibi şeyler kullanıyorum. Mesela onu da geçişlere geliyorum. İşte paper yazıyorum. Kağıt yazabilirsiniz. Kağıttan çıkar muhtemelen. Hemen o kestiğiniz yerin arasına sürükleyip bırakıyorsunuz ve bakın hemen bir geçiş eklemiş oluyorsunuz. Bu kadar. Yani olabildiğince hani bunlar sizin için yeterli olur. Daha geliştirmek isterseniz bir sürü özelliği var söylediğim gibi. Geliştirilebilir ama ben çok göz yormamak adına. Çok da ben hani izlerken çok böyle geçişler, efektler, oradan bir şeyler çıkıyor falan. O tarz videoları çok izlemeyi sevmiyorum. Açıkçası çok fazla odağım dağılıyor. O kadar hareketli video izlerken. Ama böyle aralara minik minik efektler, geçişler, görseller, işte tık tık sesler koymak benim için yeterli oluyor. Ben bir Reels videomu böyle hazırlıyorum, kaydediyorum ve tamamlıyorum. Bu kadar. YouTube videosu için de aynı şey geçerli. Onda da yine görsellerle, seslerle, işte içeri koyduğum videolarla, animasyonlarla destekleyerek editlemelerimi tamamladım, indirdim, koydum kenara. Sonra tekrar şablonuma geliyorum. Burada hazırlanıyor aşamasındaki hepsini planlandıya çekiyorum ve tarihlerini buradan işte netleştiriyorum. Hangi tarihte, hangi saatte paylaşacağımı seçiyorum ve bunlar burada hemen aşağıdaki takvime işleniyor ve bana Notion bildirim atıyor. Şimdi bunları yaptık. Bilgisayarımıza indirdik. Görsellerimizi, metinlerimizi, videolarımızı hazırladık. Planlamaya geçeceğiz. Planlamayı da genelde ben Facebook'tan yapıyorum. Farklı alternatif uygulamalar var. İşte Hootsuite var, HubSpot var, Buffer var, Later var. Hani bir sürü uygulama var kullanılabilecek. Ama ben şu an Facebook'un kendi planlayıcısını kullanıyorum. Onu da çok fazla kullanmıyorum aslında. Ara ara kullanıyorum. Genellikle manuel olarak paylaşmayı daha çok seviyorum. YouTube'a video yüklerken bir gün önceden yükleyip genellikle saat kuruyorum, o ayrı. Ama onun dışında Instagram'a özellikle paylaşım yapacaksam manuel girip paylaşmayı tercih ediyorum. Çünkü uygulama o giriş çıkış hareketlerimizi önemsiyor. Ama işte yoğunluğum olduğunda da ya da işte bir yere gideceksem de buradaki planlayıcıyı kullanıyorum. Benim için yeterli oluyor. Yani bazen paylaşmada durumlar oluyordu ama son zamanlarda hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. O yüzden hiçbir problem yaşamadım. Buraya geldiğimizde hemen şu sağ tarafta gönderi oluşturma kısmı var. Buradan isterseniz kaydırmalı post, isterseniz hikaye, isterseniz Reels videosu her şeyi oluşturabilirsiniz. Mesela Reels videosu koymak istiyorsunuz diyelim. Geliyorsunuz buraya. Aynı Instagram'daki mantık. Az önce editlediğimiz CapCut'ta videomuzu alıyoruz. Reels videomuzu. Geliyoruz buradan. Hemen şurada nerede paylaşacaksak. Facebook, Instagram. İsterseniz Facebook'u kapatabilirsiniz. Ben genelde paylaşıyorum. Çünkü reklam vermek isterseniz Facebook'ta paylaşımda olması önemli. Sonra buraya yine açıklamasını yazıyorsunuz. Buradan kapak seçebiliyorsunuz. Bu önceden yoktu bunlar. Bunlar şimdi yeni geldi ve bunlar bence çok güzel oldu. Buradan kapak seçebiliyorsunuz veya yapmış olduğunuz bir kapak varsa Canva'da görsel olarak buraya yükleyebiliyorsunuz. Eğer bu bir işbirliği ise buraya kişinin adını veya linkini ekleyebiliyorsunuz. Ve sonrasında buradan ileri dediğinizde eğer burada bir editleme yapmak istiyorsanız
kesme biçme işlemi yapmak istiyorsanız, CapCut'taki yeterli gelmiyorsa yapabiliyorsunuz. Buradan popüler müzikler var. Bunlardan eklemeler yapabiliyorsunuz. Ses iyileştirme özelliğini kullanabiliyorsunuz. Yani aslında Instagram içine yaptığınız her şeyi buradan da yapabiliyorsunuz videolarınız için. İleri dediğinizde de buradan otomatik altyazılar açabiliyorsunuz. İşte siz Türkçe yapıyorsunuz ama yabancı birisi İngilizce izleyebilir hani bunu açtığınızda. Onun dışında buradan hemen paylaşmak istemiyoruz. Burayı planlamak için kullanıyoruz. O yüzden planlama kısmına geliyoruz. Hemen zaten burada bir takvim açılıyor. Çok basit. Buradan saatinizi, gününüzü seçiyorsunuz. Ve sonra diyor ki otomatik olarak hikayene de paylaşmak ister misin? Eğer isterseniz de bunu açıp paylaşabiliyorsunuz. Onun dışında yine bir anket eklemek isterseniz altına anket ekleyebiliyorsunuz. Yani Instagram içerisinde yaptığınız her şeyi buradan da planlayabiliyorsunuz. Ve planla dedikten sonra seçtiğiniz saatte paylaşım yapıyor. Dediğim gibi ben bu özelliği seviyorum ve burası benim için gayet yeterli. Son zamanlarda bence güzelleşti ve herhangi bir problem yaşatmıyor. O yüzden planlamalarınızı yapmak için de Facebook'un Meta Business Suite'ini kullanabilirsiniz. Benim bir hafta boyunca içeriklerle ilgili yaptığım sürecim böyleydi. Hazırlık günüm, editleme günüm, Canva günüm, CapCut günüm. Hepsini aslında burada böyle hızlıca göstermeye çalıştım. Videoyu çok uzatmak istemedim ama muhtemelen yine çok uzun bir video oldu. O yüzden aşağıya bölümler ekliyor olacağım. Hangi bölümü izlemek istiyorsanız oradan basarak gidebilirsiniz. Umarım keyif almışsınızdır, umarım verim almışsınızdır. Söylediğim gibi burada çok böyle uygulamaların detaylarına girmek değildi amacım. Sadece ben neleri nasıl kullanıyorum göstermekti. Ama eğer bu uygulamalarla ilgili farklı konularda merak ettiğiniz şeyler varsa, daha detaylı bilgiler almak istiyorsanız, şunu da öğrenmek istiyorum, bunu da öğrenmek istiyorum diyorsanız lütfen bana yorumlarda yazın. Uygulamaları ayrı ayrı incelediğimiz videolar yaparız. Ama dediğim gibi benim sürecimde olabildiğince her şey basit, olabildiğince her şey kolay. Çünkü gerçekten hani zaten başka şeyler yapıyoruz. İşte danışmanlıklar veriyoruz, eğitimler veriyoruz. Dışarıda bir sosyal hayatımız var, evde bir hayatımız var, farklı rollerimiz var gün içerisinde. O yüzden içerik üretme süreci olabildiğince kolay, olabildiğince pratik ve olabildiğince az uygulamayla olmalı bana göre. Siz de kendinize ve kitlenize en uygun ve en kolay olanı bulmalısınız ki bence bu gösterdiğim sistem sizin için de gayet yeterli olacaktır. Video fikirleri için söylediğim gibi yorumlarınızı okuyorum, dikkate alıyorum ve onlara göre içerikler hazırlıyorum. Lütfen yazın, çekinmeyin. Umarım bu video sizin için keyifli ve verimli olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.